Ertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Enes Mail nasılsın? Bayraktar. Sesim duyuluyor mu Enes? Evet, ses geliyor Tugay. Tamam. Sorun yok. Senin sesin de inşallah tam olarak geliyordur. Evet, bugün can alıcı bir diziyle karşınızdayız. Berlin La Casa de Papel e, dizisinin Spin-off'u. Evet. spin-off'u olan Berlin dizisiyle birkaç kelam edip bu geceyi sonlandırmayı planladık. Geceyi Anca, sonlandıracağız. evet, anca izleyebildik tabii. İş yoğunluğundan vesaire derken anca fırsat oldu diyelim. Seslerde bir problem var mı yok mu bilmiyorum ama eğer bir problem varsa ki geçen bir yayınımızda aynı şeyi yaşadık. Yani sesle alakalı bir sıkıntı yaşadık. Böyle bir durum varsa bildirirseniz seviniriz diyelim. Ee, evet Tugay, Berlin. Sen gerçi La Casa de Papel'i izlemediğini ben hatırlıyorum. Yo, Doğru mu izledim. hatırlıyorum? Şöyle ben bir buçuk sezonunu izledim. Sonradan yani bu sürekli köpürtme olayları sebebiyle artık devam edemedim pek. Ama baktığım zamanlar oldu ara ara, hani ne oluyor ne bitiyor diye. Şöyle bir Hı baktım. hı. Şimdi Berlin La Casa de Papel'in spin-off'u bir dizi. Fakat Evet. gönlümde ben film olmasını isterdim açıkçası. Bunun yani birazdan sözlerimin arasında neden film olmasını istediğimi söyleyeceğim. Pedro Alonso'yu yine Berlin rolünde görüyoruz. Ana karakterimiz bizim. Zaten işte La Casa de Papel'de de vardı. Fakat La Casa de Papel'de umutsuz bir adamı. Yani tabii yaşlanmış. Eski zamanlarına dair de böyle şeyler vardı. Hayatından Evet. bir şeyler Flashback'ler görüyorduk. var. Evet, flashbackler görüyorduk. Burada o eski zamanlarından bir kısmını izliyoruz. Bir hırsızlık Daha hikayesini. heyecanlı olduğu bir zaman dilimine gidiyoruz aslında. Yani Berlin'e dair olabildiğince bilgi toplamıyor aslında. Bilgi görmüyoruz burada ama geçmişindeki bir soygun anına gidiyoruz. Soygun tarihine gidiyoruz yani daha doğrusu. Aslında buna Berlin'in altın çağı da denebilir. Yani Berlin karakterinin altın çağı. Ee, Evet. Öyle de denebilir. Çünkü karakteri aslında derinlemesine işliyormuş durumu var biraz. Ya ben şöyle izlerken tabii La Casa de Papel çok uzun zaman oldu yani yıllar geçti üstünden. Üstüne bir de La Şöyle Casa de Papel Kore çıktı Kore çıktı. O hatta. tutmadı çok şey yapılmadı ama e, La Casa de Papel'i hatırladım. Ve Berlin'in eskilerine gittiğimiz zamanları, sahneleri hatırladım, anımsadım. Hı hı. Ve dedim ki bu çok kısır bir yapım olmuş. Neden kısır bir yapım olmuş? Yani aslında zaten biz bu Berlin yapımını La Casa de Papel'de gördük. Hı hı. Yani şöyle şunu gördük. Müzayede Evi soygununu biz izledik şu an. 8-9 bölüm kaç bölüm izledim 8 hatırlamıyorum bölüm. ama Hı hı. yani 8 bölüm izledik. Biz zaten La Casa de Papel dizisi içerisinde bu müzayede evi soygununun farklı bir versiyonunu zaten izlemiştik. Oradaki bir bölümün bir sahnesinde. 2 sahne, 3 sahne olabilir ama böyle genel hatlarıyla bu 8 bölümlük dizinin e, genel çerçevesinde bir şeyleri orada görmüştük ve aynı şeyleri bu yapımda da izlemiş olmak beni birazcık e, rahatsız etti. Beğenmedim yani. Çok Ya rahatsız oldum. bu dizinin o senin dediğin bölümlerinden farkı yeni soyguncuların dahil olmuş olmasıydı. Ya yine Aslında soygunculuk çok önemli bir durum yok aslında. Burada önemli olan bir Berlin faktörü var. Bir de işte o kadın iki tane şey ne onun adı? Bu arada telefonundan ses geliyor herhalde. Sesini kıstın mı telefonun? evet, benim Şey telefonumdan ses kayıt, gelmiyor. kayıt sesi geliyor gibi geliyor bana da. Yok, bir sorun yok şu anda. Okey. İki tane kadın, üç tane erkek yeni karakter var. Yo yo yani soyguncular asıl önemli olan orada soyguncular değil zaten bence. Yani ilk film sonuçta bu bir spin-off olduğu için burada bir Berlin karakteri bir de iki tane orada şeyci var. Polis
İspanya'dan gelen Ha, polis eski var. polisleri diyorsun. İki kadın Sierra. polis. Evet. Sierra ile diğer kadın. Evet. Bizim profesörün gelecekteki müstakbel eşi olacak olan Evet. kadın. Ve onları görmek ve Berlin'i görmekle işte spin-off'un vermiş olduğu hazzı orada yaşadık. Ama onun haricinde pek bizi cezbeden bir durum söz konusu olmadı. En azından benim açımdan yani. Ben diziyi pek beğenemedim. Çünkü bence Berlin karakteri çok geri planda kaldı. Ve Hı hı. diğer soyguncuların kendi aralarındaki ilişkiler çok yoğundu. Ve bence çok salaklık yaptılar. Yani bir soygun esnasında ciddiyetsiz çok şey vardı. Evet, evet. La Casa de Papel'deki hikayenin ciddiyeti de yoktu. Yani böyle bir eğlencelik iş yapalım mantığıyla yapılmış bu dizi. Beni o yüzden pek aslında sarmadı. Bu işin aslında La Casa de Papel Kore'den sonra olmayacağı belliydi. Çünkü zaten Kore tutsaydı onun muhakkak başka versiyonlarını, ya ülke olarak başka versiyonlarını yapacaklardı. Onlar Evet. bu tutmayınca dediler ki biz şey yapalım. Ve farklı bir formata geçelim. İçerideki bir karakteri şey yapalım. Bunlardan da en çok sevilen kim? Profesörü zaten anlattılar yoğun olarak. Anlatacağımız en geniş karakter Berlin karakteri. Berlin karakterinde mutlu zamanlarına dönelim demişler. Ve işte Paris'te mekanı Paris olarak seçmişler ve 44 milyon dolarlık mücevher hırsızlığı konusunu işliyorlar dizide. Evet. Yani dediğin gibi Kore tutsaydı diğer yapımlarda yapılacaktı muhabbeti yaptın. Burada şöyle bir yorum okudum. İşte La Casa de Papel Türkiye. Hmm. Yani Şimdi ben onu bunu evvelden duyunca şuradan bir şey yaptım. Sonuçta yani Berlin yapımın dizisinde son kısımda artık bu çaldıkları mücevherlerin satışını Türkiye'ye götürüp Türkiye'de Burak ve Ercan isimleri geçti hı mesela. hı, Orada yapılıp oradan paraların Berlin'e geldiğini ve diğer ekip arkadaşlarına geldiğini duyduk ve gördük. hı hı. Buradan bir neden Türkiye muhabbeti döndü onu gerçekten anlamadım. Burada bir farklı bir şey mi vermeye çalışıyorlar? Onu anlamış değilim. Türkiye'nin namı konusunda olabilir çeşitli Yani şeyleri. bir şey var orada. Orada bir tuhaflık vardı orada. Dinlerken, izlerken bir tuhaf oldum. Belki Türkiye minimalinde de bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir ama bunu bizim Türk yapımcılar pek becereceğini zannetmiyorum. Yok canım, Bence bizden çıkmaz da. bundan ziyade yine La Casa de Papel İspanya yapımı üzerinden daha farklı bir perspektife evrilebilir ki zaten şu an filmin son kısmında da zaten Dizinin. yeni bir soygun ihtiyacım var dizinin. Son bir soyguna daha Evet. ihtiyacım var. Paralarım bitti muhabbeti oluyor. Oradan da şunu anlıyoruz. Belki de Berlin'in aslında Netflix onay verirse ikinci sezonunun geleceğine dair de böyle ufak bir şey var. Ya ben ikinci sezonun gelebileceğini düşünüyorum. En fazla üçüncü sezona bile gidebilir hatta. Fakat beni bu dizide bu Berlin'in çok şapşal aşık gibi davranması, diğer şeylerin, hırsızların çok ciddiyetsiz olması filan, bunların dışında beni bir de yaptıkları hırsızlık da pek sarmadı açıkçası bu dizide. Yani Paris'te dikkat edersen hep mücevher çalınıyor. Şimdi zaten Netflix izleyenleri veya işte böyle polisiye filan bunlara meraklı olanlar şeyi göreceklerdir. Netflix'te Lupin var. Arsène Lupin'den Hı hı. mülhem İlham. mülhemle yapılmış bir dizi daha var. Lupin diye. Ya Lupin dizisine bakıyorsun. Arsène Lupin hikayelerinde de genellikle böyle. Yani Fransa'da çalacak bir şey yok, biliyor musun? Ya kültür hazineleri var ama onlar böyle, gene kültür hazinesi gerçi burada da var. İlk önce bir kültür hazinesi çalıyorlar. Sonradan mücevherlere dönüyorlar filan. Ya Fransa'da çalınacak en iyi şey mücevher, pırlanta falan filan. Bence bu hikayeye, yani Berlin Paris'te değil de tabii aşk meselelerini falan herhalde iyice yerleştirmek için Paris'i seçtiler diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Ama daha böyle
daha soğuk memleketler olabilirdi, anladın mı? Norveç falan, ne bileyim, değişik yani. Paris'te olması bana basit geldi. Bu diziyi gerçekten biraz böyle e, yani yapmak için yapmışlar. Ha bunun sevenleri olur mu? Olabilir. Zaten posterden de gördüğün gibi, yaydıkları posterden şeye benziyor. Enola Holmes'e benziyor biraz. Anladın mı? Yani Enola Holmes Evet, doğru ciddiyetsizliği diyorsun. var bunda. Evet. Evet, doğru. Yani yapmış olmak için biraz yapılmış ve zorlanmış bir yapılmış gibi geldi bana. Evet. Dediğin gibi. Berlin'in seçilmesi güzel bir tercih ama içini dolduramadıktan sonra bir anlamı yok. Ee, Bence bu noktadan yeni ekiple değil de burada mesela ben şunu beklerdim mesela. Son sahnede işte profesörün de bir şekilde bir yerden çıkıp gelmesi, abisiyle olan ilişki dinamiğine bir es verip orada bir sahneye girişle beraber ikinci sezona böyle direkt nokta atışı yapsalardı daha böyle fantastik bir şey olurdu. Belki de hani profesörle aslında ilk soygunları büyük banka soygunu değil de ondan önce de böyle ufak tefek birkaç işler yapmışlar veya bunun projelerini üzerine çalışmışlar gibi bir şeylere de bağlanmış olsaydı böyle daha böyle tatlı olacaktı gibi geldi bana. Ama öyle bir şey olmadı. Aşırı bir vıcık vıcık gönül ilişkisi haline dönüşen bir dizi izledik. Sürekli bir seks Evet, sahneleri içerisine cinsellik girilen Berlin noktalar. karakterinden, en yukarıda Berlin karakteri var. Ondan aşağı doğru böyle evrilen bir şeydi, Yani çok durumdu. iticiydi yani. Yapım kötü olmuş yani. Kötü oldu yani. Di- evet. Aksiyon sahneleri falan iyiydi, güzeldi ama yani bu gönül ilişkileri, İşte herkesin birbirine yani aşık o olma aşk olayı. hikayeleri çok yapaydı. Özellikle o bir tane kız var ya, işte şuradaki B harfinin altında olan kadın posterde. Hı hı, O karakterin şeyi çok yani aşk hikayesi geçmişti. İşte ben müzik grubu değil mi? Müzik grubundan işte bir hı tane hı. çocuğa aşık oluyor filan. Sanatçıya aşık oluyor. Yani çok var ya, çok banaldi. Yani hikayeyi sadece şişirmek. Böyle yapay bir şişkinlik. Yani hani ekmekleri şişirirler, böyle içi boş olur ya. Evet, Onun gibiydi. Hikayeyi gerçekten gereksizleştirdi. Oralarda çok sıkıldım ben. O çocuğun ona işte yakınlaşmaya çalışması, onu dinlemesi falan, bunlar bence çok kötüydü. Bir de ben şöyle bir şey keşfettim. Yani bunu keşfettiğimi düşünüyorum. Bence normalde e, yani yapılan hatalar var ya dizinin içinde, hani bir şeyler yapıyorlar ve hata, işte şarjör düşürüyorlar, bir şey oluyor falan filan. Bu hatalar normal şartlarda kesinlikle onları yakalatırdı. evet. Yani dizide işte kanalizasyondan kaçma, bilmem çöp şeylerinden kaçma falan gibi ekstra böyle, tamam mı, zorlayıcı çıkış yolları bulmuşlar bence. Bu Zorlayıcı. Doğru. dizinin tadını bana vermedi yani. O Hı hı. La Casa de Papel'deki ciddiyet gerçekten yoktu bunda. Yok. O sebeple pek orada beni sarmadı. Yani Yani sadece merkeze bir müzayede evi demişler. Müzayede evinin kasasına nasıl gireriz? Şu maddelerle gireriz. Ya yani banka soygununda böyle bir şey yoktu. Banka soygununda yani o kişilerin başına gelen her olayda profesörün flashback'iyle böyle bir şey olursa B planı, işte hı hı. atıyorum Londra planına geçiyoruz, atıyorum Mısır eylem planına geçiyoruz gibi böyle flashback'lerle sürekli bir plan şeyleri geliyordu. Alttan Zaten kaynıyordu yani. bu dizide o foyaları ortaya çıkarmasının sebebi de mekanın dışarı olmasıydı aslında. Şimdi La Casa de Papel'in insanı çekici kılan tarafı, hırsızlar kendilerine bir kale kuruyorlardı. Ve o kalenin Hı hı. içerisinde işte rehineler ve onlarla içli dışlı bir durum. Dışarıyla bağlarını koparma, kesme, belli şeyler yapabilme, yeniden bağlayabilme gibi durumları vardı. Bu heyecanı dorukta tutuyordu. Onlar içeri girmeye çalışıyorlar, bunlar onları engellemeye çalışıyorlar falan filan. Bir de dediğin gibi şey de olayı var. Yani La Casa de Papel ilk yani ilk yapılan bir yapım. Hı hı. Ortada hiç böyle bir yapım yokken ortaya çıkmış bir yapım ve sürekli bir farklı sahneyle onu aça böyle milföy gibi kat insana haz veriyor. Burada zaten her şeyi biliyoruz. Ya Sierra geliyor. Ulan diyoruz, heh, iyi bir şey olacak, bir hareketlenme olacak. Çünkü o kadın dehşetül vahşet yani. Kafa zehir yani. Ondan dolayı ya bekliyorsun ama hiçbir şey olmuyor lan. Bu kadın tamam, yaptığı da zaten hani orada tek yaptığı şey
Hani o yaptıysa yaptı zaten. Başka yapan kimse yok. Evet. O da kofti şeyler. Bunun içeride kimse yok. El çok şey mi çıkıyor? Hı hı. Sürekli aynı şekilde mi çıkıyor falan. Yani basit basit şeyler. Halbuki Polisler de o çok yapılması lazım. polis karakterler de çok aptal çizilmişti yani. Komik ve Yani aptal çizilmişti. Fransa şeyi, Fransa Polisleri böyle mi oluyor? toplumu ezmek için belki de yapılmış olabilir. Bilmiyorum yani. Evet. Evet Enes, ben Ya fazla bir şey yok. Tamam eyvallah güzel çerezlik bir yapım oldu. La Casa de Papel'i izleyenlerin de bu Berlin dizisini izlemesi evet gerekir mi? Gerekir anasını satayım izleyin. Ama yani beğenilecek bir tarafı yok. La Casa de Papel gibi böyle açıp tekrardan bir kere daha izleyeyim demezsin kesinlikle. Ama evet. La Casa yani banka soygunu, büyük banka soygununu hani izleyen birisi bir kere daha hayatında izler yani diye düşünüyorum. Evet. Ben bu diziye 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben de 3 veriyorum. Çok iyi. Bu konuda anlaştığımıza sevindim. Enes. Çünkü Evet. en fazla olduğu odur yani. Başka fazlası yani o kadar bekledik Berlin Berlin diye. Çok Yani köpürttüler. Napolyon'u bile o Aslında kadar beklemedim de bunu bekledim. çok da köpürtmediler ama insan bir şey oldu hani. Güzel bir şey Ama çıkar evet ümidi. spin-off sonuçta yani La Casa de Papel'in spin-off'u yani. İnsan bir heyecanlanıyor, bekliyor yani. Çünkü La Casa de Papel de her sezon yani üst noktaya doğru taşıyıp artık ikinci ve üçüncü sezondan sonra böyle aşağı inmiş bile olsa insana bir heyecan veriyordu. Yani doğal olarak bundan da o heyecanı az buçuk bekledik yani ama olmadı. Olmayınca da olmuyor demek ki. Zorlamamak lazım ama Türkiye meselesi gerçekten kafama takılmadı değil. O İkinci mücevherler Türkiye'de neden bozduruluyor? ikinci Bu paralar sezonda Türkiye'ye nasıl geliyor, nasıl çıkıyor? Yani bunlar hep bir soru işareti. ikinci sezonda bu sorularının cevabını alırız diye ümit ediyorum. Enes teşekkür ediyorum bu yayın için. Yine gece vakti Ben teşekkür ederim. saati 1'e doğru götürürken sessiz sakin bir yayın yaptık. Evet, E, biraz öyle oldu. Takipçilerimiz veya izleyenlerimiz bu yayını sonradan izleyecek sevgili izleyicilerimiz kanalımızı beğenebilirler, abone olabilirler. Özel katıl özel butonundan özel üyelerimiz Bilirler. olup e, diğer gizli videolarımız yani onlara özel olan videolarımızı, kısa filmlerimizi vesaire izleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum Enes. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu arada bir sonraki yayınımızı yarın yapıyor muyuz yoksa nasıl yapalım? Neden olmasın? O zaman bizi takip etmeye devam edin diyelim. Hoşça kalın.